Merhaba sevgili meslektaşlarım, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzun konusu arılarda oğul. Arılar oğula neden yönelir, neden meyil eder? Bunun bir sürü sebepleri, faktörleri vardır. Bu küçük videoda tümüne tabii ki değinmek, anlatmak mümkün değil. Bugünkü videodaki daha çok anlatacağım bizim yani arıcıların ana arıyı neden bazen kendi ellerimizle oğula yönlendirdiğimizin bir videosu olacak. İyi seyirler dilerim. Videoma başlamadan önce yine sizlerden bir tane ricam. Videomu beğenip paylaşmanız, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Zira bu benim için ve arıcı arkadaşlarım için çok önemli. Her zaman paylaşım, beğeni, nokta dahi bir yorum olduğunda YouTube'un algoritması böyle çalıştığı için videomu daha çok yayar ve acemi arıcılarımızın daha fazla görmesini ve öğrenmesini sağlarsınız. Yani çorbada sizin de tuzunuz olmuş olur. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, şimdi videomuza geçelim. Videonun başında gördüğünüz gibi bir çerçeveyle ana arıyı bir tane kovana aldım. Bunun sebebi ana arının orada olduğunu gösterebilmek. Şimdi bu ana arımızı iptal edeceğim ben. Nedenlerinin içinlerinde görelim. Bu ana arımız oğula mail etmiş. Tabii ki bu ana arının oğula mail etmesinin sebebi arının kendisi değil, arıcıdır. Şimdi bu benim notlarımda, yani bu ya ana arı değiştirecek ya da oğula gidecek diye not düşmüşüm bunun. Çünkü bu ana aramız maalesef yaşlı ve zamanında ben bunu değiştirememişim. Bu arının da artık son zamanları, son yılı diyebilirim. Tabii ki oğul atmak için yaşlı ana olduğu için birinci faktör, bu yaşlı analar her zaman oğula çıkar. Bunu bir kenara not edelim. Tabii ki ben bunu zamanında müdahale etmiş olsaydım şimdi bununla uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Ama maalesef bazen evdeki hesap çarşıdakine uymadığına göre, o yüzden bunun oğula gideceğini de daha önceden bildiğim için kontrol sırasında tam da düşündüğüm gibi çıktı. Ben de bunu bir videoya döndürüp sizlerle paylaşmak istedim. Ne oldu oğlum, niye gülüyorsun? Baba sen arıları silktikçe arılar dans ediyor. Arıları biz dans ettiriyoruz. Arıların dans ettiği yok aslında. Normal arı dansı başka da. Neyse, biz gerçek konumuza dönelim. Şimdi ben bu arının bütün çerçevelerini tek tek silkeledim. Önce bir tane yine ballı, biraz da polenli bir peteğimizi alta verdik. Ve geçen yıldan kalmış olan işte bu şekilde, bunda da biraz polen var. Buna benzer ve bu şekildeki petekleri ben buraya koyacağım. 6-7 peteğimiz lazım olsun böyle. Şimdi ilk peteğimizi koyduk. Bunu 6 tane 5 tane ne varsaydı buraya koyaraktan devam edeceğiz. Bunun sebebi hem elimizdeki eskimiş petekleri tamir ettirmek ve buraya ana arıyı yumurta attırmak. Çünkü burada hazır ana arı kullanacağım ve diğer yavrulu çerçevelerin de ne olacağını bakacağız. Şimdi bu arıyı düzenlemek için 3 tane ham, yani ham değil de yarı kabarmış, böyle geçen yıldan kalmış. Yani tam da bu arının dişine göre. Ha, buna hiç kabarmış vermesem, ham versem olur mu? Gayet tabii ki olur. Ama böyle çerçeveleriniz de varsaydı kenarda, sıcaklar basınca bunlar biliyorsunuz güvelenir. Bunu da burada eritmek çok daha akıllı olur, çok daha mantıklı olur. Şimdi ana arıyı diğer kovana almıştık. Burada da ana arı bangamıza geliyoruz ve hemen bir tane ana arı alıp diğer kovanımıza vereceğiz. Yalnız bu arılıkta ana arı bankalamak veyahut da her zaman hazırda yüksük bulundurmak, yani oğul dönemi boyunca her olasılığa karşı elimizde bulunması gereken en önemli şey ana arı, çiftleşmiş ana arı, yüksük olabilir. Bunların olması her zaman bizim için bir avantaj. Bunları bir sezonda oğul döneminden nasıl elimizde tutabiliriz? Onunla ilgili ana arı bankalama veyahut da yüksük gibi bu konudaki bir tane daha video atacağım oradan. Onu da ayrıca
değerlendirirsiniz. Artı oğulla ilgili ve oğulun nedenleriyle ilgili bundan başka 3-4 tane daha video atacağım. Evet, şimdi ana arımızı buraya koyduk. Kafese aldık. Oğlum 2 tane çerçeve getir. Evet, şimdi burada yine devam edelim. Şu içinden aldığım yavrulu arılara bakalım. Buna günlük dağlık atmış. Kenarına yine oğul yüksüklerini dikmiş. Burada bunları güzelce temizliyoruz. Gördüğünüz gibi polen, yani perga ya da arı ekmeği, kim nasıl derseydi, çok güzel koymuş, arı taşımış oraya, gözlere koymuş pergayı. Burada da yine yavru, ama yavruları dağlık atmış. Düzensiz yavru, yani bu da ana arının yaşlılığından kaynaklı. Geçen yıla kadar bu ana arı çok da iyi gitmişti. İşte bunu Kasım'da değiştirmem gerekiyordu. Dediğim gibi değiştiremedim. Kısmet bugüneymiş. Şimdi burada bu diğer aldığımız çerçeveleri güzelce yüksek kontrolü yaparak temizliyoruz. Burada da dikkat ederseniz yine yavru atma şekli ana arıdan dağılmış. Yani artık bu ana arının sperm keseciklerindeki spermleri azalmış veyahut da başka bir şey, ama ana arının sağlıklı, dengeli yumurtlayamadığından eminiz. O yüzden bu arı şu an kovanda iptal edilmeli. Buralara da yine bir sürü yüksük yapmış. Orta kısmına bazı yerine günlük atmış, bazı yerine atamamış. Yani ana arı artık tamamen dengesiz. Bu petekte de yine orta kısımda kapalı yavrusu var ama açık açık da var. Yani mozaik halini almaya başlamış. Alta yüksük yapmış. Her tarafa yüksük yapmış. Şimdi ben bu çerçeveleri ne yapacağım? Bunları güzelce temizledikten sonra bölmelerime, mesela bu peteği ve diğer peteği teker teker bölmelerime vererek bölmelerimi güçlendireceğim. Aynı zamanda bunları başka bir türlü de misafir edebiliriz şu şekilde. Yine güçlü bir arının üzerine koyarız ve ana arıyı kabul ettikten sonra bu ana arıyı da yani bugün koydum, yarın sabah gelip saldığımda kabul eder. Çünkü kolonide hiçbir şey kalmamış artık. Yani ana arı çıkaracak bir ümidi olmadığı için koloninin, ana arı direkt kabul edilecek ve işe başlayacak ben salınca. Buna bir boş çerçeve daha verilip ilaçlama yapıldı. Ve artık sıfır varroa diyebilirim şimdilik. Tertemiz. Evet, bu arıya petekleri vermiştik. Ana arıyı vermiştik. Bir gün sonrası gelip ben onu saldım. Petekleri verdiğimizde ana arıyı elimize alıp çok güzel bir şekilde oksalit buharlama ile bunun varroa mücadelesini de yapmıştık. Artık bu arı sıfırdan yoluna devam edecek. Yani bunu şu şekilde yapabilirdim. Bu aldığım kapalı peteklere başka bir kolonide, güçlü bir kolonide bir gün, 2 gün misafir ettikten sonra gelip üzerine atardım ve devam ederdi. Yani doğumlar bunun için olurdu ama ben onu tercih etmedim. Hem bunu temizlediğim için varroadan, hem de bölmelerdekilere varroa mücadelesi yapacağım için varroayı oraya taşımış oldum. Burada da sıfır olmasa da sıfıra yakın bir varroa kaldı. Aynı zamanda boş peteklerimizi de geçen yıldan kalmış işte bozuk peteklerimizi güzel bir şekilde değerlendirdik. Arı bunun peteklere çok güzel kabartma yapmış, bal basmış. Aslında ben burada 2 tane işi birden yapmış oldum. Yani eski peteklerimi değerlendirdim. Ve çok da güzel arı bunları halletmiş. Bu da muhteşem olmuş. Ama bu eski peteklerin sorunu şöyle. Bazı yerlerinde yani yırtılmalar olduğu için bir iki tanesinden bal sağılmış üstünden. Erkek gözlü gibi olacak ama bunlar sarı petek. Buraya bir tur yavru attıktan sonra büyük ihtimal bunları üst kata çekerim ve orada bal
doldururlar. Alta da 0 girer. Ve bu petekler üstte bal sağmak için bir tur yavru çıktığında daha da sağlam olur. Yani bal kazanında süzerken falan sarı petek bildiğiniz gibi hemen çatlıyor. Şu peteğin de hemen altına biraz bal koymuş ve üzerinde yumurta, günlük yumurta. Bu gördüğünüz kenara koymuştum bunu. Sonra amayı salırken ortaya aldım. Buna da mesela arı çok güzel şey yapmış. Yumurta atmış, bal koymuş altına. Şu kenarına bakarsaydık larva şekline dönüştürmüş. Neredeyse kapanacak yani üstteki yavrular. Şimdi bir de başka olay, bu ana arı kutusunda çiftleşti ve bankaya atıldı. Orada sanırsaydım 10 güne yakın kaldı ve ben bunu buraya direkt verdim, çiftleşmiş ana. Burada bu ana arının performansını daha önceden görmedik ama bu kutuda göreceğim. Yani ne kadar düzgün bir arı, ne kadar çalışabilir diye ona göre notunu alacak. Bu şekilde yola ya devam ya da artık değilseydi başka bir olaya dönüşecek ama gördüğüm kadarıyla yumurtasını falan şimdilik gayet güzel atmış. Bu bir iki tur sonra yani yavrular iyicenek kapandıktan sonra daha da iyi, daha da güzel bir şekilde tespit edilecek. Şimdilik durumlar iyi gözüküyor. Şimdi burada buna yapmam gereken şey yine bu arının petek kabartması için, bak burada polen mesela, petek kabartması için bu arıya mum vermeliyim ki çalışacak yeri olsun. Şu an bu arının çoğunluğu tarlacı ve yarısı dışarıda. Nüfus, popülasyon her ne kadar az görünse de aslında bu arı müthiş bir kalabalık. O yüzden petek kabartmakta hiçbir sorun yaşamayacaktır. Zaten polen ve nektar akımı da gayet güzel. Ana arının oğula yönlenmesi faktörlerinden birisi yaşlı ana demiştik. Diğeri sıkışmış arı demiştik. İşte bu gördüğünüz arıcı hatası, yani benim hatam zamanında ana arıyı değiştirmemiş olmamdan kaynaklı. Öyle veyahut da böyle şekilde bu arının oğula meyletmesi bana yazar. Evet, şimdi bir tane peteğimizi polenlinin, yani duvara ham çerçeveyi verdim. Polenli arada kaldı. Her zaman yaptığım gibi. İç dış atma olayı yoktur bende. Kuluçkayı her zaman ortada tuttuğum için benim çalışma seçeneğim, taktiğim budur. Şuradaki ballının arasına, yani sağ taraftakinin arasına da bir tane ham petek vererek de buradaki koloni düzenini sağlamış oldum. Yani yavru yine koloninin ortasında, yani kule sisteminden şaşma yok. Çünkü bu arada kule sistemi ile devam edecek, yürüyüp gidecek. Şimdi bunun 10 çerçeve oldu. Kayık yemliğini de kenara aldığımıza göre matara sistemiyle bir tur beslenecek bu arı ve bir tur beslendikten sonra koyduğum petekler falan tam kabarmış olur. Zaten yavruya döner ve yürür gider. Evet, bir sonraki gelişimiz. Şimdi bu arı oğula meyletmişti. Videonun bir ön kısımlarında buna eski petek vermiştik. Varroa mücadelesini yapmıştık. Ve varroa mücadelesi yaptık ama daha önce de pupalı, kapalı yavrularını diğer arılara nakletmiştik. Şimdi geldi buna, ne yapacağız buna? Kat atacağız. Vakit daha henüz çok erken. Buna nasıl kat atacağız? Her zamanki gibi kule sistemiyle kat atacağız. Şimdi ilk çerçevemizi şurada alalım. Buna matara sistemiyle 2 defa şurup verdim arkadaşlar. Şimdi burada bu peteğimiz çok güzel olmuş ve polen, nektar, bu petek hazır. Hemen diğer peteğimizi de görelim. Buna 3 tane petek vermiştik. Ham petek. Bu petekte kabartılmış. Gayet de güzel. Bunu da yerine alalım ve işimize devam edelim. Buradan öte aslında ben anlatmasam da
Siz ne yapacağımı daha önceki videolarımdan mutlaka bilirsiniz. Burada arı yavru atmış. Sağlı sollu, üstte bal, altta yavrusu. Çok güzel, muazzam. Şimdi burada bu arıyı kule sistemine dönüştüreceğiz ve bu oğula gidecek arıdan bir kasa, iki kasa bal alacağız. Aynı zamanda oğula gitmesini önlemekle kapağlı pupaları dağıtmakla da ne yapmıştık? Bölme arılarımızı güçlendirmiştik. Yani bu da güzel bir sistem. Tabi başka türlü de müdahale edilebilirdi. Bunun çeşitleri var. Kısacası bu şekilde bir arıyı her türlü değerlendirebiliriz. Mesela bu eski çerçeveye şu gördüğünüz yerlere erkek gözü atmış. Daha önceden bu peteklerin bahsettiğim gibi eski petekler. Bu benim için sorun değil. Ana arının kaliteli yumurta atıp atmaması benim için önemli. İyi gözüküyor buraya kadar. Şöyle de diyebiliriz yani. Tam olarak bunu daha önümüzdeki yavru çıkışlarından sonra gözetleyebileceğiz. Mesela burada orta göbeğini atmış, kapanmış. Kenarları da larva ve günlük yumurta şeklinde. Bu arada ana arımız da burada çalışmakla meşgul. Güzel bir şekilde koloniyi ilerletiyor. Ana arımız sağlıklı görünüyor. Şu peteği bir çekelim. Bunu da çektiğimizde buraya da biraz tam ortasına, şu tarafın yani iki tarafında ortasına yavru atmış. Kenarlarında polen var. Bu peteğimiz de kabarmış. Yani işler tıkırında. Evet, alt koloniye yani alt kuluçkalığa yön verdikten sonra hemen üst katı da ayarlayıp buna bir tane ballık atıp işimizi bugünlük bitirelim. Buna ana arı ızgarası atacağım. Yine kule sisteminden gideceğiz. Fakat bu ızgaranın yanımdaki ızgara biraz dandik. Onu 2 gün sonra gelip değiştireceğim. O yüzden arıları da hiç silkmeyeceğim. Erkek arıları niye silkmedin diye soran olacaktır. O yüzden şimdiden daha söyleyeyim. Burada üst kata yani ballığımıza güzelcenek kapalı açık çerçeveleri alıyoruz. Artık hava sıcaklıkları burada 8, 7, 9 gece en düşük sıcaklık olduğu için arada bir üşüme söz konusu olmaz. Öncelikle kuluçkamızı ayarlayalım. Her zaman yaptığım gibi sağlı sollu ham petek vererek bu işlemi bitireceğiz. Şimdi burada önemli olan doğadan çok güzel polenin akması ve nektarın gelmesi. Buna bes olarak ben de yardımcı olacağım ve arı daha da güzel gelişecek. Tam kenardakinin arasına yani sol kenardakinin arasına da bir tane koydum. Buna bir tane strafor koyacağım. Üşüme ile alakalı değil de arı bazen dil atıyor veyahut da kulak, siz nasıl diyorsanız onu önlemek için sonradan üstüne dandik ızgaramızı attık. Bunu değiştireceğiz dedik. Çünkü mesela bu ızgaranın çıkışı yok. Yani böyle ızgaralarda eğer değiştirilmezse sizin de bildiğiniz gibi erkekler kaldığı için içeride pek de uygun değil. Ama diğer ızgaralarda erkek arı çıkışı olduğu için çok güzel. Tabi eskiden demir ızgaralarının daha iyi olduğuna inanırdım. Ama bu çeşit yani diğer yeni çeşit bu plastik ızgaraların çıkışıyla erkek arı gözü çıkışı istediğin an kapatabilmen, istediğin an açabilmen beni onlara yöneltti. Artık fikrimi değiştirdim. Demirler benim için mazide kaldı. Çünkü bu şekilde ızgara daha da güzel. Şimdi buraya fazladan petek vermem gerekecek. 4 adet ham petek
bu arı yani üst kata 4 tane ham petek, alta da 2 alta bu petekleri hiç sıkıntısız bir şekilde kabartacaktır sorunsuz bir şekilde. Çünkü petek kabartmanın tam zamanı işte o ilkbaharın bol bol nektar aktığı ve polen getirdiği zamandır. Bunu herkes bilir. Üst kata da yine aynı şekilde bir tane strafor koyacağım ki boşu boşuna yandan mum sarkıtmasın. Bu ballık katını da düzenledik. Straforunu da koyduk. Artık yavaş yavaş burada videomu sonlandırayım. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Arılarla kalın.